Birinci bölümde Mısır kültür tarihine kısaca giriş yapmış, Mısır'ın coğrafi bölgelerini, Mısır kültürünü öğrenmemize katkı veren bazı antik yazarları tanımış ve eserlerinden söz etmiştik. Bu bölümde de yine kısaca hanedanlıklar öncesi Mısır'ı, yayınlanmış açık kaynaklar ve genel kabul görmüş değerlendirmeler üzerinden inceleyeceğiz. Öyleyse Mısır kültürüne ilişkin araştırmalara ve bu araştırmalara katkı sunan bilim insanlarıyla başlayalım. Mısır araştırmaları daha çok Helenistik ve Roma döneminde yoğunlaşmıştır. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde çok sayıda tapınak inşa edilmiş ve Roma imparatorları sık sık Mısır'ı ziyaret etmişlerdir. Dolayısıyla Mısır'a verilen önemin Helenistik ve Roma dönemlerinde artmış olduğunu söyleyebiliriz. Milattan sonra 5. yüzyılda yazar Horapollo, hiyerogliflerin anlamını çözmek için ilk girişimlerde bulunmuş, Hieroglipika adlı eseriyle bu anlamda katkı sağlamıştır. Ayrıca Horapollo, hiyeroglifin simgesel bir yazı dili olduğunu söyleyen ilk kişidir. Hristiyanlık ve Müslümanlık dönemlerinde ele geçen kaynaklar maalesef tahrip edilmiş haldedir. Pek çok Mısır tapınağı ve mezarı bu dönemde içlerindeki değerli eşyaları almak için tahrip edilmiştir. İslamiyet döneminde de özellikle Abbasiler döneminde Mısır'daki mezarlar kazılmış ve içlerinde bulunan değerli eşyalar alınmıştır. Milattan önce 860 yıllarında Tolunoğulları zamanında devlet desteğiyle bir takım tahribatlara yol açan kazı çalışmalarının yapıldığını da görüyoruz. 15. ve 16. yüzyıl içerisinde Avrupalı seyyah ve gezginlerin, içinde Mısır'ın da bulunduğu bu coğrafyaya ilgisi artmış, Anadolu, Suriye, Mısır gibi ülkeleri gezerek buralarda gördükleri eserlerin gravürlerini çizmişler ve antik kentler hakkında bilgiler vermişlerdir. Bu seyyah ve gezginlerin kısaca bazılarından bahsedelim. Abraham Ortelius, Belçikalı haritacı olan Ortelius, 1584'te eski çağ yazılı kaynaklarından yola çıkarak pek çok haritadan oluşan eski Mısır atlasını yapmıştır. George Sandys, İngiliz seyyah, şair ve çevirmendir. Mısır'a 1610'da seyahat ederek The Relation of a Laurenace adlı bir eser yazmış ve bu eserin ikinci cildini tamamıyla Mısır'a ayırmıştır. Bu eserin içinde Mısır'la ilgili gravürler vardır. Frederick Louis Norden, 1737'de Mısır'ı ziyaret eden Danimarkalı bir haritacı ve seyyahtır. Piramit Sphinx ve bazı kaya tapınaklarının çözümlemelerini yapmış ve bunları Voyage Egypt'te Et Danubia adlı eserinde yayınlamıştır. Richard Posososke, İngiliz din adamı ve gezgindir. 1737-1741 yıllarında Mısır'ı ziyaret etmiş, Büyük Piramit Keops'un ve Kefren Piramidi'nin önündeki Sphinx'in çözümlemelerini yaparak bunları yayınlamıştır. 1755-1809 yıllarında yaşamış olan Zoyga, hiyeroglifleri çözmeye çalışmıştır. Hiyeroglifleri Kıpti yazılarıyla karşılaştırarak çözümlemeye çalışmıştır. Kıpti yazısı, Hristiyanlık döneminde kullanılan bir yazı dilidir. Girek dilinde yazılmış yazıtları, bu dille karşılaştırarak çözmeye çalışmıştır. Napolyon Bonaparte, 1798'de bir ordu ve beraberinde 200 akademisyen ile Mısır'ı işgal ederek, Mısır'da bir tahribat ve kültür zorbalığı sürecinin yaşanmasına neden olmuştur. Fakat bazı önemli eserler de bu dönemde ortaya çıkarılmıştır. Karl Richard Lepsius, Alman Mısır bilimci ve filolog olan Lepsius, Almanya'da Mısır biliminin kurucularından kabul edilir. Mısır ve Etiyopya ile ilgili gözlemlerini ve buralardaki anıt ve eserleri yazdığı 12 ciltlik Denkmiler Aus Egypten and Ethiopian adlı eseriyle yayınlamıştır. Osmanlı Devleti'nin Mısır'a ilgisine bakacak olursak, Osmanlı valisi Mehmet Said Paşa, 1858 yılında Fransız Auguste Mariette'yi, EMAS'ın yani Egyptian Museum and Antiquities Service'in başına getirmiş, bu görevlendirme ile birlikte Osmanlı döneminde bir takım arkeolojik kazılara başlanmıştır. İlk bilimsel kazılar Mariette tarafından gerçekleştirilmiştir. Mariette'ye, Mısır kültürünü korumak, anıt ve eserleri kayıt altına almak, arkeolojik kazılar gerçekleştirmek, yeni bir müze inşasını yönetmek gibi görevler verilmiştir. 1881 yılında görevi devralan Gaston Maspero ile birlikte 1952'ye kadar görev sürekli Avrupalılarda kalmıştır. Peki Antik Mısır'dan günümüze kadar gelebilmiş, Mısır yazılı kaynakları acaba nelerdir? Bu kaynakların başında papiruslar gelmektedir. Papirus, bitki liflerinin ezilmesiyle elde edilerek, yazı yüzeyi olarak kullanılan, kağıda benzer bir malzemedir. Papiruslar çok hassastır. Günümüze kadar ulaşabilmeleri Mısır'ın kuru iklimi sayesinde mümkün olabilmiştir. İdari kayıtları, mektupları, şiirleri, büyü metinlerini içerir. Çok kıymetli olduğu için ikincil kullanımda söz konusudur. Boş kalan yerleri başka metinlerle doldurulmuştur. Ostraka, üzerine yazılar kazınan kırık çömlek parçalarıdır. Üzerine mürekkeple yazı yazılabilen kireç taşı parçaları da ostraka olarak kullanılmıştır. Genellikle kısa ticari metinleri içerir. Etiketler, üzerinde kazıma işaretler bulunan kemik ve fil dişinden yapılmış kare formlu plakalardır. Üzerinde, yanına iliştirilen nesnenin kaynağını gösteren hiyeroglif yazılar vardır. Bu yazılar kral isimleri olabilir. Bir diğer yazılı kaynakta anıtsal yazılardır. Binalarda, tabutlarda, heykellerde ve stellerde karşımıza çıkan yazılardır. Metinle görselin bütünleşerek mesaj vermesidir. Bu eserleri yaptıran kişileri, onların yaptıkları işleri yücelten yazılardır. Mısır'ın önemli kazılarının başında gelen Gize kazıları.
Gize, Mısır'ın Kahire kentinin yakınlarında bulunan ve dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biridir. Bu alanda, Keops, Kefren ve Mykerinos'un devasa piramitleri ve Sfenks'te önemli kazılar yapılmış, çeşitli tapınak yapıları, bu yapıların inşasında çalışanların kaldığı lojman diyebileceğimiz yapı dahil olmak üzere çok sayıda anıt mezar, tapınak ve diğer yapılar bulunmaktadır. Gize kazıları yüzyılı aşkın süredir devam etmektedir ve bu kazılarda çok sayıda önemli keşif yapılmıştır. İlk Gize kazıları 19. yüzyılda Avrupalı arkeologlar tarafından yapılmış, 20. yüzyılda Mısırlı arkeologlar da kazılara dahil olmuşlardır. Günümüzde ise Gize'de çok sayıda farklı kurum tarafından kazılar yapılmaktadır. Merak edenler için Mısır hiyerogliflerinin nasıl çözüldüğünden kısaca bahsedelim. Hiyerogliflerin çözümlenmesinde etkisi olan bazı materyaller şunlardır: Rosetta taşı, Narmer paleti, Palermo taşı, Abydos tapınağı, Tienri mezarı, Turin papirusu. Rosetta taşından başlayarak kısaca bu materyalleri inceleyelim. Rosetta taşı, hiyerogliflerin çözümlenmesinde en büyük katkıyı veren materyaldir. Rosetta taşı, bulunduğu yerin adıyla anılmaktadır. Bu bölgeye Rosetta adı, Fransızların Mısır'ı işgali sonrasında Fransızlar tarafından verilmiştir. 1799'da Delta bölgesinde, Akdeniz kıyılarındaki bir merkezde, Pierre-François Xavier Boussard tarafından bulunmuştur. Rosetta taşı 3 dilli bir eserdir. Üzerinde hem hiyeroglif, hem Grekçe, hem de yöresel demotik yazılar vardır. Hiyeroglif eski Mısır'da daha çok dini yazıların kayda alınması amacıyla ruhban sınıfının kullandığı bir yazı dilidir. Demotik yazı ise daha çok halkın günlük hayatta kullandığı yazı dildir. Grekçe'de, Ptolemaios hanedanlığı ile birlikte idari kayıtlarda kullanılan Yunancadır. Bu 3 dilli Rosetta taşını, Fransız subay Pierre-François Xavier Boussard tespit etmiş, sonra Thomas Young ve Jean-François Champollion tarafından üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde hiyeroglifler çözümlenmiştir. Hiyeroglifleri çözen 1822'de Jean-François Champollion olmuştur. Narmer paleti, Rosetta taşı dışında daha erken dönemlere tarihlendirilen, üzerinde hiyeroglif yazılar bulunan Mısır kaynakları da vardır. Bunlardan en erkeni Narmer paletidir. 63 santimetre ince bir taş plaka üzerine kazınmış hiyeroglif yazıları içeren bu levha üzerinde, M.Ö. 3100 yıllarında hüküm sürmüş olan ve birçok bilim insanı tarafından, Mısır'daki ilk hanedanlığı kurmuş firavun olarak adlandırılan Kral Narmer'in adı vardır. Bu anlamda en erken tarihli kayıtları içerir ve bilinen en eski hiyerogliftir. Üzerinde Mısır'ın birleşmesiyle ilgili önemli bir metin vardır. Ön yüzde, Kral Narmer'in yukarı Mısır'da olduğunu, aşağı Mısır'daki krala diz çöktürdüğünü ve orayı ele geçirdiği görülür. Göz şeklinde gösterilen Tanrı Horos'un altında papirüs bitkisinin olması, Tanrı'nın Kral Narmer'e aşağı Mısır'ı bahşetmesi olarak yorumlanmıştır. Arka yüzde, Kral Narmer, aşağı Mısır başlığı ile görülmektedir. Bu da bize artık aşağı ve yukarı Mısır'ı birleştirdiği ve Mısır'ın birliğini sağlayarak tek hükümdar olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Palermo taşı, Mısır'daki en erken krallar listesinden biridir. Mısır krallarının listesini içeren bir belge olması açısından son derece önemlidir. Parçalar halinde bulunmuştur. En büyük parçası Palermo'da olduğu için Palermo taşı olarak adlandırılmıştır. Palermo taşı Manetho'nun yazıtlarının da kaynağıdır diyebiliriz. Abydos tapınağı, Abydos kral listesi olarak bilinen, 19. hanedan döneminden kalma bir kitabenin olduğu, 1. Seti'nin anıt mezarıyla dikkat çekmektedir. Kitabe Firavun Menes'ten başlayarak Seti'nin babası olan, 1. Ramses'e kadar önemli kralların sıralandığı bir kronolojik listedir. Burada tüm Mısır kralları yer almaz. Birliğin sağlanmadığı, ara dönem olarak adlandırılan dönemin krallarının adları bu listede yoktur. Sadece birlik zamanı kralları vardır. Ramses'in hizmetçisine ait Tienri mezarında bulunan Sakkara tabletidir. Burada da sadece birlik dönemi kralları listelenmiştir. Turin papirusu, 2. Ramses dönemine tarihlendirilmektedir. Ara dönem dahil tüm Mısır krallarının listesi vardır. Tüm bu çalışma ve incelemeler sonucunda, ekranda görmekte olduğunuz Mısır kronolojisi oluşturulmuştur. Dolayısıyla Mısır'ın, prehistorik periyodlardan başlayarak, krallık dönemi, ara dönemler, Pers hakimiyeti, Makedon hakimiyeti, Ptolemaios hanedanlığı, Roma hakimiyeti, Bizans hakimiyeti dönemi şeklinde devam eden bir kronolojisi ortaya çıkmıştır. Şimdi hanedanlık dönemi öncesi Antik Mısır tarihinin biraz daha derinliklerine inerek, Paleolitikten Neolitik'e dönemsel sürecini ve sonrasında da hanedanlıklar dönemi öncesi aşağı Mısır'da ve yukarı Mısır'da hayat bulmuş kültürlere bakalım. Tarih öncesi dönemde Mısır'daki insan profiline baktığımızda ilk olarak 1,8 milyon yıl öncesine kadarki dönemde Mısır'da insan varlığının tespit edilebildiğini söyleyebiliriz. Bu süreç içerisinde özellikle Afrika'nın güneydoğusunda yaşayan Homo erectus'ların ve daha sonrasında günümüzden 65 bin yıl önce yaşam süren Homo sapiens'lerin bulundukları Afrika'nın güneydoğu bölgesinden, kuzeye doğru hareket ettiklerini ve Mısır coğrafyasına geçerek hem Asya'ya hem de Avrupa'nın çeşitli bölgelerine yayıldığını görüyoruz. Bu göçebe yaşam tarzını benimseyen, avcı toplayıcı yaşamını sürdüren Homo erectus ve sapienslerin Mısır coğrafyası üzerinden hareket etmeleri sebebiyle, özellikle bu bölge özelinde 1,8 milyon yıl öncesinden çeşitli kültür varlıklarını tespit edebiliyoruz.
Peki, arkeolojik dönemler itibariyle nasıl bir süreç yaşandı? Alt Paleolitik dönemde, Afrika'nın güneydoğusundan Nil Vadisi'ne avcı toplayıcı göçler başlar. Alt Paleolitik dönem içerisinde Mısır coğrafyasına baktığımızda, günümüzdeki Mısır coğrafyasından çok daha yağışlı ve nemli bir iklimin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle Mısır'ın coğrafi bölgeleri içerisinde saydığımız Batı Çöl bölgesinin günümüzdekinden çok daha yağışlı ve nemli olması sebebiyle, sadece Nil Vadisi ve Nil Nehri kıyısında değil, aynı zamanda Batı Çöl bölgesinde de yine insan varlığına dair kanıtlara ulaşabilmekteyiz. Bu süreç içerisinde avcı toplayıcı yaşam tarzı süren insanlara dair, özellikle taştan yapılmış el balatalarına ulaşabilmiştir. Bu buluntular Abidas yakınındaki merkezlerden ele geçmektedir. Orta Paleolitik dönemde, nemli ve yağışlı iklim devam etmekte ve dolayısıyla çayırlarda yaşama ve avlanma imkanı sağlamaktadır. İnsanlar hem Batı Çöl bölgesinde hem de yukarı Mısır coğrafyasının çayırlarında yine avcı toplayıcı yaşama devam etmektedirler. Bu dönemde taş alet teknolojisinde bir takım gelişmeler karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde Levallois tekniği olarak adlandırılan yeni bir taş alet yapım tekniği görüyoruz. Bu isimlendirme aslında Fransızcadan gelmektedir. Sebebi Levallois tekniği ile yapılmış aletlerin ilk kez Fransa'nın Levallois bölgesinde bulunmuş olmasıdır. Bu teknikle yapılan taş aletler aynı dönemde Afrika coğrafyasında da görülmektedir. Bu tekniğin özelliği, taşa hangi yönden kaç kez ve ne şekilde vurulacağının önceden hesaplandığı bir teknik olmasıdır. Bu durumun önemi insanların artık bir takım bilişsel düzeye erişmiş olduğunun anlaşılmış olmasıdır. Bu aşama, dönem insanının bilinçli bir şekilde taş alet yapımı teknolojisini ortaya koyması bakımından önemlidir. Üst Paleolitik döneme gelindiğinde, yağışların yavaş yavaş azalması ve iklim değişikliği ile birlikte kuraklığın ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu durum insan topluluklarının Batı Çöl bölgesinden Nil Vadisi'ne doğru hareket etmesine sebep olmuştur. Bu süreçte Nil Nehri'nin sularının azalmaya başlaması da sadece yukarı Mısır'da değil, aşağı Mısır'da da insan topluluklarının varlık göstermeye başlamasını sağlamıştır. Bu dönem içerisinde özellikle Nazlet Kater olarak adlandırılan bölgede yeraltı taş ocaklarının tespit edilmesi bu dönem açısından önemli bir bulgudur. Çünkü dünyada bugüne kadar bulunabilmiş olan en eski maden ocakları bu bölgededir. Yine bu yerleşim merkezinde bulunmuş olan iki farklı insana ait iskelet buluntusu dikkat çekicidir. Bu iskeletlerden birisi yetişkin bir erkeğe ait, diğeri ise bir erkek çocuğa aittir. İskeletlerin özellikle kafataslarında yapılan incelemede bilinen Sapiens türlerinden daha farklı bir kafatasına sahip oldukları anlaşılmıştır. Bu insanların bilinen Sapiens türlerine göre daha geniş bir kafa yapısına sahip olmaları, bu insanların Homo sapiens'in arkaik evresine ait olduklarını ortaya koymuştur. Bu dönemde de insanların aynı şekilde avcı toplayıcı yaşam tarzına devam ettiklerini, özellikle Nil Vadisi'nde bulunan su kuşlarını avladıklarını, deniz kabuklularını da tükettiklerini, hatta özellikle yayın balığını sıklıkla avladıklarını görüyoruz. İlerleyen dönemlerde yayın balığına kutsal bir kimlik vermişlerdir. Çünkü çeşitli yaşam koşullarına karşı dirençli olan yayın balığına ölüm-yaşam ikilemine ilişkin ritüeller atfetmişlerdir. Ele geçen kabartmalarda ve hiyerogliflerde bu anlamda, yayın balığına ilişkin betimlemelere de rastlanılmıştır. Epipaleolitik döneme geçiş evresinde ise, Nil Nehri Vadisi'nde 1. Asvan'dan 1. Çavlan'a ve oradan da 2. Çavlan'a kadar olan Nübye bölgesi olarak adlandırılan bölgede, Kaman kültürü adı verilen bir kültürle karşılaşıyoruz. Bu kültürde artan uzmanlık derecelerine sahip bölgesel grupların faaliyette olduğunu görüyoruz. Taş aletleri endüstrisinin gelişmesinin yanı sıra aynı zamanda bu dönemde öğütme amaçlı taşların da kullanılması önem arz eder. Henüz daha tarımsal faaliyetlere geçilmemiş olsa da yabani olarak doğada bulunan çeşitli bakliyat ve bitkilerin bu öğütme taşlarıyla ötüldükten sonra tüketildiklerini anlayabiliyoruz. Ayrıca Kaman kültürüne ait verilerin ele geçtiği Vadi Halfa'da, Bebel Sahaba olarak adlandırılan bir mezarlık alanı tespit edilmiştir. Bu mezarlık alanındaki iskeletler üzerinde yürütülen incelemelerde, buradaki 61 iskeletin 20'sinde iyileşmiş ya da iyileşmemiş kemik lezyonlarına rastlanılmıştır. Yani çeşitli yaralanmalara dair izler görülmüştür. Bu yaralanma izlerine bakıldığında yaralanmaların, mızrak gibi fırlatılabilen çeşitli nesnelerin ya da sivri uçlu kesici aletlerden kaynaklandığı kanısına varılmıştır. Bu tespit bize bu bölgede yaşayan avcı toplayıcı gruplar arasında bir çatışma yaşandığını göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü biz, insanların tarım toplumuna ve dolayısıyla yerleşik hayata geçtikten sonra kendi çevresinde yaşayan insanları benimsediğini, kendinden olmayan diğer gruplarla çatışmaya girdiğini ve çatışmaların daha çok tarım topluluklarına geçirdikten sonra yaşandığını biliyoruz. Bu bilgilerimiz çerçevesinde bu yerleşim, istisnai bir durum olarak karşımızda duruyor. Yani bu bilgi, henüz avcı toplayıcı olan Kaban kültürü insanının, kendi grubunu benimsediğini, kendinden olmayan gruplarla çatışma yaşadığını ortaya koyuyor. Epipaleolitik döneme geldiğimizde, literatüre göre, bu dönemde Mısır çevre kültürlerinde yavaş yavaş tarım başlamaktadır. Ancak Mısır'da tarımın başlamadığını ya da başladığına dair bir veri olmadığını söyleyebiliriz. Yani Mısır'da bu dönem avcı toplayıcı yaşam tarzı devam etmektedir. Bu dönemde aşağı Mısır'da Karunyan, yukarı Mısır'da El Kabiyan kültürü olarak adlandırılan kültürler vardır.
Bu dönemdeki en önemli özelliklerden biri insanların Nil Nehri'nden balık avlamaları, balık avcılığı faaliyetlerinin gelişmesi, buna bağlı olarak papirus kamışlarının birbirine bağlanarak avlanma amaçlı basit sal gibi araçların yapılması, dönemin en önemli gelişmelerindendir. Erken Neolitik dönemde, ilk olarak mağaralar ve basit kamp alanlarındaki iskanlı yerleşimlerle karşılaşıyoruz. Daha sonra süreç içerisinde zamanla su kaynaklarına yakın alanlarda daha uzun süreli yerleşimler görülmüş, tarımın gelişmesiyle birlikte nüfus artmış ve köy yaşantısı başlamıştır. Buna bağlı olarak konut mimarisinde gelişmeler olmuş, ilk olarak saz ve çamur kullanılarak yapılan kulübe şeklindeki mekanlar inşa edilmiştir. M.Ö. 6000'lere kadar hayvan evcilleştirilmesinin olmadığını ancak M.Ö. 6500'den sonra ilk olarak koyun ve keçinin evcilleştirildiğini görüyoruz. Bu dönemde her ne kadar tarım faaliyetleri başlamış olsa da avcı toplayıcılıkta halen devam etmektedir. Neolitik dönemde Mısır coğrafyasının farklı bölgelerinde farklı özelliklerle karşılaşıyoruz. Örneğin Batı Çöl bölgesinde, Neolitik dönemde Dakla Vadisi, Gif Kebir Platosu, Birkiseiba, Napta Pilaya yerleşimlerinde insan faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Gif Kebir Platosu'nda tespit edilen bir mağarada bulunan kaya resimleri ve bu resimlerdeki insan figürleri incelenmiş, figürlerin ellerini ve kollarını sanki yüzüyormuş gibi hareket ettirmelerinden dolayı bu mağara literatüre, Yüzücüler Mağarası olarak geçmiştir. Yine bu mağarada bulunan bir diğer resimde de sığır sürüleri ve sürüyü otlatan bir insan figürü vardır. Bu betimleme o dönemki Afrika'nın günümüzdeki Afrika'dan çok daha yağışlı olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Çünkü sığır besiciliği için sulak otlak çayırlık alanlar gerektiğinden günümüz Afrika'sında sığır besiciliğinin yapılması mümkün değildir. Gif Kebir Platosu'nun önemli çanak çömlek buluntuları da vardır. Bunlar basit formlu, genellikle bezemesiz, bazıları kazıma ve noktalarla yapılan bezeme şemalı kaplardır. Birkiseiba, Napta Pilaya yerleşimleri bölgesinde de avcı toplayıcılara ait kamp yerleşimleri, yüzeyi kazıma çizgilerle ve noktalarla kaplı seramikler görülmektedir. Napta Pilaya yerleşiminde keşfedilen çeşitli boylardaki yassı, dikey taş stellerden oluşan taş çember önemli bir buluntudur. Arkeologlar tarafından yapılan değerlendirmede taşların belirli bir düzen içerisinde yerleştirildiği, gökyüzündeki yıldızların pozisyonlarına göre yapıldığı, dolayısıyla dönem insanlarının gökyüzünü inceledikleri, gökyüzüne ilgi duydukları anlaşılmıştır. Orta ve geç Neolitik dönemde, farklı bölgelerde insan faaliyetleri devam etmektedir ve dolayısıyla Batı Çöl bölgesinde yerleşim yeri sayısı artmıştır. Dakla Vadisi'nde yerleşim başlamış, Napta Pilaya ve Birkiseiba'da yerleşimler devam etmiştir. Dış yüzeyi kazımalı seramikler bu dönemde de görülmekle birlikte aynı zamanda perdahlı ancak bezemesiz seramik örneklerine de rastlanılmaktadır. Mısır'ın özellikle geç Neolitik'ten hanedanlık döneminin başlangıcına kadar olan süreci arkeoloji literatüründe, hanedanlar öncesi dönem olarak adlandırılmaktadır. Bu döneme hanedanlar döneminin hazırlayıcısıdır da diyebiliriz. Antik Mısır tarihinin anlaşılmasına katkı sunanlar, Antik Mısır'dan günümüze taşınmış Mısır'ın yazılı kaynakları ve arkeolojik dönemler itibariyle Mısır kültürünün gelişimi konularına değindiğimiz, hanedanlıklar öncesi Mısır kültürüne ait ikinci videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle, esen kalın.